İngilizceyi ana dilimizden gelen ağır bir aksanla konuşmak eminim herkesin yaptığı bir şeydir. Ben çocukluğumdan beri İngilizce konuşuyorum ve buna rağmen İngilizce konuşurken belirgin bir Türk aksanım var. İngilizce öğrenen herkes ya İngiliz İngilizcesi ya da Amerikan İngilizcesiyle konuşmayı hedefliyor. Kulaktan dolma bilgilerle ve taklitle bu aksanları öğrenmeye çalışıyorlar. Peki tüm bu zahmetin sonunda güzel bir aksanla İngilizce konuşabiliyorlar mı? Elbette konuşamıyorlar. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin 5. ve son dil öğrenme efsanesinde İngilizce'de aksan problemi konusu üzerinde konuşacağız. Herkes mükemmel bir aksanla konuşmak için gereğinden fazla çabalıyor. Bazıları istedikleri İngilizce aksanını öğrenmek için ülkeler arası yolculuk bile yapıyor. Sizce aksan dediğimiz şey nedir? Aksan hatalarını düzeltmek ve ana dilimizden gelen alışkanlıkların konuşma İngilizcemizi etkilemesini önlemek mümkün müdür? Kısaca cevap vermek gerekirse evet mümkün. Bu dersimizde bunu nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Dersimize başlamadan önce lütfen videonun Türkçe veya İngilizce altyazılarını açmayı unutmayın. Bu dersi izleyen Türk ve yabancı öğrencilerimin dediğim hiçbir kelimeyi kaçırmadan izlemelerini istiyorum. Altyazıları açtığınız takdirde Türk öğrencilerin bu dersi güzel bir İngilizce çeviri dersi olarak da kullanabilir. Yabancı öğrencilerim de altyazıları kullanarak bu dersi güzel bir Türkçe dinleme veya çeviri dersi olarak da kullanabilirler. Ne güzel düşünmüşüm değil mi? Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir PDF olarak indirmek isterseniz lütfen video açıklamasındaki linki ziyaret ediniz. Sitemize ücretsiz olarak üye olup giriş yaptığınız takdirde bu ve diğer tüm derslerin PDF dosyalarını indirebilirsiniz. Sonunda ders zilimiz çaldı. Herkes hazırsa dersimize başlayabiliriz. Hmm. Size bu video ders serisinde çok soru sordum değil mi? Ama sorularım henüz bitmedi. Sizce yabancı bir dil öğrenmekle yeni bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek arasında ne tür benzerlikler olabilir? Bu sorunun cevabını iyice düşünmenizi istiyorum. Birçok öğrencimin en büyük kaygısı yanlış veya ağır bir ana dil aksanıyla İngilizce konuşmaktır. Onlara göre bu aksandan kurtulmak ya çok zordur ya da imkansızdır. Aslında suç onlarda değil, onlara İngilizce öğretenlerdedir. Şimdi sizlere sorduğum soruya geri dönelim. Bu sorunun cevabını bulabildiniz mi? Eminim ki birçoğunuz dil öğrenme ile müzik enstrümanı çalmayı öğrenme arasında hiçbir ortak nokta olmadığını düşünüyorsunuzdur. Lakin durum sandığınızdan çok farklıdır. Hatırlarsanız bir dil öğrenmek için o dili yaşamanız gerektiğini anlatmıştım. Elbette bir dilin teknik altyapısı olan dil bilgisini de anlamamız gerekiyor ama İngilizce öğrenirken sadece dil bilgisine odaklanan insanların çektiği temel sıkıntı hatalı telaffuz, vurgulama ve aksan sıkıntısıdır. İngilizce seviyeniz ne olursa olsun ana dili İngilizce olan birisinin karşısında hatalı telaffuz ve vurgulamayla İngilizce konuşursanız sizi anlamakta zorluk çekeceklerdir. Bakın aksan konusuna değinmedim çünkü aksan akıcı konuşmadaki en son aşamadır. Birçoğumuzun yanlış anladığı önemli bir ayrıntı var. Mükemmel aksanla İngilizce konuşmanıza gerek yok. Eğer bir oyuncu, spiker veya başka mükemmel aksan gerektiren bir meslek icra etmiyorsanız, konuşmanız sırasında ana dilinizden gelen hafif aksanın İngilizceye karışması kadar normal ve doğal bir şey olamaz. Ben 6 yaşımdan beri İngilizce konuşuyorum ve buna rağmen İngilizce konuşurken Türkçeden gelen belirgin bir aksanım var. Aksanımı düzeltebilir miydim? Elbette sonuçta meslek olarak İngilizce öğretmenliği yapıyorum ama önceliğim hiçbir zaman bu olmadı. Zaten çok göze batan bir aksan bozukluğum da yok.
Diğer bir yandan telaffuz ve vurgu hataları yapmak kesinlikle kabul edilemez bir şeydir. İngilizce'de doğru telaffuz ve vurgu çok önemli bir konudur. Ana dilinizden ötürü daha önce öğrenmediğiniz ve seslendirmesini bilmediğiniz bir sesi mükemmel doğrulukta üretmek çok zor olabilir. Eğer spora merakınız varsa ve ilk kez vücut geliştirme yapıyorsanız, kolunuzun arkasındaki triceps kasıyla yapılan bazı hareketleri yaparken çok zorlanabilirsiniz. Bunun sebebi ise bu kası günlük hayatta çok az kullandığınızdandır. Ana dilinizde daha önce hiç kullanmadığınız bir sesi İngilizce'de üretmeye çalışırken dilinizi ve ağzınızı alışık olmadığınız değişik pozisyonlara ve şekillere sokarsınız. Eğer ağız kaslarınız yeteri kadar kuvvetli değilse ve önceden kullanmadığınız bir kas grubunu kullanmaya çalışıyorsanız, o sesi seslendirmeye çalışırken hata yapmanız, hatta yorulmanız bile mümkündür. Aksan dediğimiz şey bir dilde telaffuz ve vurguyu mükemmel yaptığımız zaman benimsediğimiz spesifik lehçedir. İngilizce'de değişik türden lehçeler vardır ama dil okullarında en çok ya genel İngiltere İngilizcesi veya BBC İngilizcesi ya da genel Amerikan İngilizcesi lehçeleri öğretilir. İngilizce öğrenmek ve bir müzik enstrümanı öğrenmekle alakalı örneğimize tekrar dönmek istiyorum. İngilizcenin telaffuzunu ve vurgusunu öğrenmekle bir müzik enstrümanı öğrenmek arasında çok fazla ortak nokta vardır. Ama yazılan İngilizce ile konuşulan İngilizce arasında çok büyük farklar vardır. Birçoğumuz yazılan İngilizceyi öğreniyoruz ama konuşulan İngilizceyi öğrenmiyoruz. Yazılı İngilizce'deki cümleleri dil bilgisayar olarak nasıl doğru oluşturacağımızı öğreniriz. Konuşulan İngilizce'de ise bu yazdığımız şeyleri nasıl doğru okumamız ve konuşmamız gerektiğini öğreniriz. Muhtemelen size konuşma İngilizcesi hiç öğretilmedi. Daha önceden biraz İngilizce eğitimi almış olsanız bile öğretmeniniz muhtemelen bu bahsettiğim konulara değinmemiştir. Peki size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki gitar çalma hevesiniz var. Müzik enstrümanları satılan bir mağazaya gittiniz ve orada ucuz bir gitar aldınız. Eve geldikten ve gitarı kılıfından çıkardıktan sonra tellere dokunmaya başladınız. Değişik türden sesler çıkarmaya başladınız ve kulağınıza bu sesler o an için çok hoş geldi. Sonra gitar çalmayı bilen bir arkadaşınızı evinize davet ettiniz ve ona aldığınız gitarı gösterdiniz. Kendisi gitarı eline aldı ve bazı sesler çıkarmaya çalıştı. Sonra size, "Bu gitarı akort etmedin mi? Sesler hep yanlış çıkıyor," dedi ve şaşırdınız. Eğer gitar çalmayla veya bir müzikal aletle herhangi bir geçmişiniz yoksa, akort etme kelimesi bile size tamamıyla yabancı gelen bir terminoloji olacaktır. Arkadaşınızın size biraz önce anlattığı şeyi hala anlamadınız. Siz kafanıza göre bazı sesler çıkarmaya çalışmışsınız ve o sesler size hoş geliyordu. Oysa ki ona göre o sesler aslında tamamıyla hatalıydı. Arkadaşınız bununla ilgili bir eğitim aldığı için bu hataları fark etti ama siz bu belirgin hataları fark edemediniz. Pek çok insan İngilizceyi aynı detone bir gitar çalarmışçasına hatalı konuşuyor ve bu kulağa hoş gelmiyor ama bunun farkında bile değiller. Yani bırakın doğru aksan, telaffuz veya vurgulamayı, daha temel sesleri bile doğru çıkartamıyorlar. Konuşma İngilizcesindeki en temel şey doğru ses üretimidir. Neyse, gene gitar çalan arkadaşımıza geri dönelim. Arkadaşımız gitarı eline aldı ve akort etmeye başladı. Bazı telleri sıkıladı, bazılarını biraz gevşetti. Sonra kulağıyla doğru seslerin çıkıp çıkmadığını baktı. Tamam, artık gitarımız doğru temel sesleri çıkartıyor. Şimdi sol eliyle parmaklarını tellerin üzerinde değişik pozisyonlarda konumlandırmaya başladı ve sağ eliyle yukarıdan aşağıya doğru parmaklarıyla tellere vuruyor. Bunun sonucunda sizin kulağınıza dahi çok hoş bir ses geldi. Bu noktada nasıl hatalı ses ürettiğinizi fark ettiniz. Biraz önce gördüğümüz örnek aslında İngilizce ses üretiminin ikinci aşamasıdır.
Ağzımızın içerisinde belirli ses çıkarma noktaları vardır. Dilimizi ağız içerisinde belli noktalara getirdikten ve şekillere soktuktan sonra ciğerlerimizden gelen havayı aynı gitar tellerine vururmuşçasına ağzımızdan dışarı doğru itiyoruz. Bunun sonucunda artık düzgün sesler çıkarmaya başlıyoruz. Eline gitarı alan arkadaşımıza bir bakıyoruz ki bazen tellere tek tek dokunuyor, bazense aynı anda hepsine vuruyor. İki vuruş şeklinde de farklı sesler çıkıyor. İngilizce'de biz buna ses çıkarma biçimleri diyoruz. Dilimizi bir önceki adımda anlattığım ses çıkarma noktasına getirdiğimizde iş henüz yeni başlıyor. Akciğerlerimizden dışarı ittiğimiz havayı manipüle etmemiz lazım. Öyle rastgele ıslık çalar gibi üfleyemeyiz. Havayı manipüle edip değişik şekillerde üfleyebiliriz. Mesela bazı sesler için havayı saniyelik biriktiriyoruz. Sonra bir patlamayla serbest bırakıyoruz. Birçok dilde bulunan p ve b sesleri bu bahsettiğim ve adı patlamalı olan seslerdir. Bazı sesler için ise hava çok dar bir alanda ağır ağır dışarı sızıyor. İngilizce'deki f ve v sesleri işte bu bahsettiğim sızmalı seslerden iki tanesidir. Daha bunlar gibi birçok ses çıkarma biçimi vardır. En son aşamada gitar uzmanı arkadaşımız sürekli değişik sesler arasında geçiş yaparak çok güzel bir melodi çalıyor. Bu sesler arasında olabildiğince yumuşak geçişler yapmaya özen gösteriyor. Çünkü bir melodi birbiriyle bağlantılı birden fazla sestir. Konuşulan İngilizce'de de aynı gitar çalarken uyguladığımız ses geçişleri ve kuralları vardır. Biz bu kuralların hepsine bağlantılı konuşma yani İngilizce'de connected speech diyoruz. Bu anlattıklarımla birlikte konuşma İngilizcesindeki seslerin üretilmesinde uygulanan bazı temel işlemleri öğrendiniz. Eğer güzel İngilizce konuşmak istiyorsanız işte bu bahsettiğim şeylere hakim olmanız gerekiyor. Maalesef birçok eğitim kurumunda bununla ilgili bir eğitim verilmiyor. İnsanlar doğru telaffuz, vurgu ve bağlantılı konuşma kurallarından haberdar olmadıkları için robot gibi melodiden yoksun bir şekilde konuşuyorlar. İstediğiniz kadar iyi dil bilgisi bilin veya kelime hazneniz geniş olsun. Eğer bahsettiğim konuşma İngilizcesi eğitimini almadıysanız telaffuz, vurgu ve aksan hatalarını uzmanlık seviyesinde dahi yapmaya devam edersiniz. Peki bunun çözümü yok mu? Olmaz olur mu? Elbette var. Konuşma İngilizcesini öğrenmek istiyorsanız İngilizce ses eğitimi eğitimi almanız gerekiyor. Ses eğitimi eğitimi içerisinde konuşma İngilizcesinde ihtiyacınız olacak her türlü eğitim verilmektedir. Normalde bu tür bir eğitim almak oldukça pahalıdır ve ne yazık ki her yerde konuşma İngilizcesi eğitimi verilmemektedir. Ama merak etmeyin, ben sizin için bu sorunu çözdüm. İngilizceyi doğru bir şekilde öğrenmek ve konuşmak istiyorsanız bunu ezberleyerek veya başkasını körü körüne taklit ederek yapmamalısınız. İngilizceyi bilimsel bir şekilde öğrenmelisiniz. Neyse ki size İngilizceyi olması gerektiği gibi öğretecek bir kurs hazırladım. Bay İngilizce'nin sıfırdan İngilizce kursu ile eğlenceli ve interaktif bir şekilde doğru yazılı ve konuşma İngilizcesini öğreneceksiniz. Bu kursumuz daha önce bahsettiğim CEF yani Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması içerisinde oluşturulmuştur ve toplamda 6 seviyeye bölünmüştür. A1 yeni başlayan kursumuz, Neden İngilizce Konuşamıyorum kursumuz bittikten sonra yayınlamaya başlanacaktır. Sadece Bay İngilizce'nin sıfırdan İngilizce kursunun tüm seviyelerini bitirerek bilimsel bir yöntemle ileri seviye İngilizce konuşabileceksiniz. Kursun her bölümü için yapılmış değişik türden alıştırmalar ve ek derslerimiz de olacak. Bu İngilizce kursu daha önce hiç görmediğiniz türden bir kurs olacak. Hem ücretsiz hem de ücretli hiçbir İngilizce kursuna benzemeyeceğine garanti edebilirim. Bu sözlerimi duyanlar eminim şu an yerinde duramıyordur. Zamanı gelince size her şeyi daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin. Böylece son dil öğrenme efsanesi dersimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Umarım sizin için verimli bir ders olmuştur.
İngilizce'de daha birçok dil öğrenme efsanesi vardır ve talep olduğu takdirde ileride başka derslerimizde de bunlar üzerine konuşuruz. İzlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerini kullanıyorsanız Bay İngilizce'yi oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu video dersi Bay İngilizce'nin YouTube ve Facebook kanalından da izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi için ise Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan lütfen bu derse ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşın. İkinci bölümümüzün sonuna geldiğimiz için sizi bekleyen bölüm sonu testini yapmayı unutmayın. Bölüm sonu testleri tüm bölümde öğrendiğimiz bilgiler üzerine olduğu için normal ödevlerinizden biraz daha uzun olacaktır. Video açıklamasındaki linke tıklayıp ders sayfasının en aşağısına bakarsanız bölüm sonu testinin linklerini görebilirsiniz. Eğer bu veya diğer derslerimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Dersimizin son bölümünde bahsettiğim Bay İngilizce'nin Sıfırdan İngilizce kursunu bu video ders serisinin tüm derslerini bitirdikten sonra izlemenizi tavsiye ederim. Bu derste öğrendiğiniz bilgileri o video kursumuza başladığınızda sık sık kullanacaksınız. Sıfırdan İngilizce kursumuz hakkında detaylı bilgiyi video açıklamasındaki Sıfırdan İngilizce kursu linkine tıkladığınız takdirde erişebilirsiniz. Baştan itibaren bu ders serisini atlamadan izleyen arkadaşlara hem teşekkür ediyor hem de tebrik ediyorum. Bir sonraki dersimizde bu kursun son bölümüne geçiş yapacağız. Umarım o bölümdeki tüm dersleri de zevkle izlersiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.